Herkese merhabalar. Herkes görüşmeyeli iyidir umarım. Uzun bir aradan sonra şükür kavuşturana diyerek bugünkü videomuzun konusu hakkında biraz bilgi vereyim size. Arkadaşlar bugün aracımın pil sağlığını beraberce değerlendireceğiz. Biliyorsunuz 1 Mayıs tarihinde bir video atmıştım. Aldığım OBD cihazının kısa bir anlatımını yapmıştım size. O günden başlayarak değişik zamanlarda 3 farklı pil sağlığı ölçümü aldım. Şimdi bunu beraberce değerlendireceğiz. Arkasından yine internetteki bir forum sitesinden elde ettiğim yaklaşık 100 araçlık bir veri setini beraberce değerlendireceğiz. Bu araçların pil sağlıkları, hangi kilometrelerde, nerelerdeler bir onlara bakacağız. Üçüncü olarak piyasada çok da net bilinmeyen brüt ve net batarya kapasitelerinin ne anlama geldiğini size anlatacağım. Hiçbir yerde ulaşamayacağınız bir bilgi olacak bu. Son olarak da videonun sonunda bir çekiliş duyurum olacak. Videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Eğer henüz kanala abone değilseniz hemen onu bir halledip öyle videoya geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi videoya başlıyorum. Şuradan ekrana koyduğum verilere bir bakalım. Aracımın ilk ölçümünü 23.770 kilometredeyken yapmışım. Buradaki pil sağlığım %97,8125 çıkmış. Yani neredeyse %98 gibi bir pil sağlığına sahipti o gün. Bunun peşinden 1456 kilometrelik bir yol yapıyorum. Buradaki pil sağlığım %97,6875 olarak ölçümleniyor. Buradaki arabamın kilometresi de 25.226'ya çıkmıştı. Daha sonrasında ölçüm aralıklarımı sabitlemek için her 1000 kilometrede bir ölçmeye başlamak adına 26.028 kilometrede bir ölçüm daha yaptım. Buradaki pil sağlığımda %97,625 olarak çıktı. Şimdi arkadaşlar buradan bir de değerlendirme yapacağız. Bakın ilk ölçümle ikinci ölçüm arasındaki 1456 kilometrede ben 7 adet DC şarja girmiştim. 1456 kilometre boyunca aracımın pil sağlığında binde 125 gibi bir eskime oluştu. Şimdi bunu ölçümler hep eşit kilometrelerde olmadığı için her 100 kilometrede bir oluşan eskimeyi anlamak için bu değeri 14,56'ya böldüğümde 0,0086 gibi bir her 100 kilometrede oluşan eskime değerine ulaştım. Şimdi bunu biraz sonra anlatacağım neden böyle bir şey yaptım diye. Peki üçüncü ölçümümüze geçersek bunu da 26.028 kilometrede yapmıştım. Buradaki pil sağlığımda %97,625 çıktı. İkinci ölçüm ile üçüncü ölçüm arasında ise %0,0625 gibi bir eskime payı var. Burada tabii ki araç bir önceki ölçümde 1400 kilometre yapmıştım. Burada 802 kilometre yaptım sadece. Her 100 kilometredeki eskime oranına bakalım. Burada 0,0078'lik bir eskime oluşmuş. Arkadaşlar ilk ölçümüm aralığımda 7 adet DC şarj yapmıştım. Yani neredeyse bu ölçüm aralığının tamamında DC şarjla gitmişim ki burada bir uzun yol yapmıştım. İkinci aralıkta hiç DC şarj yok. Sadece AC şarj var. Şimdi buradan şöyle bir çıkarım yapacağız. Full DC ile AC eskime farkını bir ele alalım. Her 100 kilometrede DC şarj ettiğimiz dönemde 0,0086 ve AC şarjda 0,0078'lik bir eskime oluştuğunu düşünürsek, yani DC ile AC arasındaki oluşacak fark her 100 kilometrede 0,0008'lik bir eskime payı gibi görünüyor. Peki bunu acaba 100.000 kilometre kullandığımızda bu şekilde nasıl bir fark oluşuyor? Şöyle bir hesap yaparsam eğer, arkadaşlar 100.000 kilometrede bu araçta full AC şarj ve full DC şarj arasındaki fark %1 civarı bir fark olacağı öngörebiliriz. Bu doğru bir orantı kurmak ne kadar doğru bilemiyorum ama bunu ilerleyen günlerde gözlemliyor olacağız. Yani şu anki
Yaptığım 3 ölçümle elde ettiğim veri bu. Tabii bu pil eskimesine farklı faktörler de eşlik edecektir. İklim koşulları, araç kullanımındaki agresiflik gibi bir sürü faktörde etki edeceğini düşünürsek bu çok kesin olmamakla birlikte yaklaşık %1 civarı bir fark oluşturabileceğini düşünebiliriz. Bunu zaten bazı kaynaklar, birçok kaynakta aslında öngörüyordu. Hani DC şarjın çok da büyük bir fark oluşturmayacağını öngören bazı kaynaklar vardı. Biz de burada kendimiz gözlemlemiş olduk. Peki ilerleyelim. Bir sonraki şeyimize geçelim, konumuza geçelim. Arkadaşlar bakın, bir forum sitesinden size bahsedeceğim. Forum sitemizin linkini de açıklamalara koyuyor olurum. Burada ben ekran fotoğrafını koydum, ekran görüntüsünün. Goingelektrik.de bir Alman forum sitesi. Burada çok güzel bir veri toplamışlar. Yaklaşık 100 tane Stellantis ağırlıklı aracın verilerini almışlar. Kilometreler ve batarya sağlıklarını bir tablo haline getirmişler. Bu sayfaya kendiniz de erişip inceleyebilirsiniz. Şimdi buradan alınan bir veriler eşliğinde bir grafik oluşturulmuş. Gördüğünüz bu grafikte de batarya sağlığı %105'in daha üzerinden başlıyor aslında ama ölçümler oralarda başlamış. İlk yaklaşık birkaç bin kilometrede şuralara bakarsak mesela burası hemen hemen 7.000-8.000 kilometrelere doğru çok hızlı bir batarya sağlığında bozulma oluyor. Ondan sonra grafiğin eğimi düşerek bozulma yavaşlamaya başlıyor. Bir 40.000 kilometrelerden sonra %95, 94, 93'lere falan geldiğinde eğim iyice düşmeye başlıyor. Benim aracım şu anda 26.000 kilometredeydi. Yani şuralarda diyebiliriz. Şimdi 26.000 kilometredeki araçların genelde batarya sağlığının böyle şuradan bakarsak 96'lar gibi, şuranın 97,5 olduğunu düşünsek 96'larda bir ağırlık kazandığını görebiliyoruz. Şimdi benim aracımın batarya sağlığı 97 küsurda, şuralarda. Yani bakarsanız ortalamanın üzerinde bir batarya sağlığına sahip benim aracım. Bu kendi adıma sevindirici bir gelişme. Buradan gördüğünüz gibi arkadaşlar batarya sağlığı şuralarda eğim düşüyor. İşte 95'lerden sonra kilometre neredeyse 30 binlerdeyken 95'lere düşüp ondan sonra da artık mesela 60 bine gelmiş araçlarda neredeyse 93-94'leri görebiliyoruz. Buralarda oldukça yavaşlıyor batarya eskimesi. Evet, yani ilk zamanlar biraz fazla olsa da batarya eskimesi, şimdi biraz sonraki konumuzla bunun da ilintisi olacak, ilişkisini anlatacağım. Sonrasında %95 civarında bataryanın eskimesinin yavaşladığını görebiliyoruz. Son olarak bakın, size net ve brüt batarya kapasiteleri hakkında biraz bilgi vereyim. Arkadaşlar benim kendi aracımdan örnek verecek olursam bizim araçlarımızın net kapasitesi, yani kullanılabilir alan olarak adlandırılan kapasiteyi 46,3 olarak belirtiyor üretici. Fakat diyor ki brüt kapasitesi de 50 kW. Biz bugüne kadar net sanıyorduk. Bize bu 46,3 eksi 50, yani 3,7 kW'lık batarya kısmını bize araç kullandırtmıyor. Burasını rezerv olarak düşünüyor diye düşünüyorduk. Oysa öyle değil arkadaşlar. Bize ilk günden itibaren aslında 50 kW bataryayı kullandırtıyor bu araç. Peki bunu nereden anlıyoruz? Arkadaşlar fabrika çıkışı araçların batarya sağlığının %108 gibi ölçümler olduğunu öğren. Şimdi biraz bir önceki grafikte de gördüğünüz gibi mesela kullanıcıların da ilk ölçümlemeye başladıkları yerler %105'ler. Peki bu %108 ne anlamı geliyor? Bakın 46,3 çarpı %108 dersek 50 kW'ı buluyoruz. Batarya yönetim sistemi
aracın batarya sağlığını ölçerken ölçüm referans değeri 46,3 kW. Şimdi batarya yönetim sistemi bataryanın kapasitesini ölçüyor. O an 50 kW'lık bir batarya kapasitesi görüyor. Referansı 46,3 kW'tı. Hesaplayınca %108 gibi bir batarya sağlığı size gösteriyor. Biraz önceki şu grafiğe tekrar bakalım. Burada gördüğünüz gibi buradaki noktalara bakarsak birçok araç aslında ilk 10.000 kilometrede %100'lere düşüyor. Yani bu rezervle brüt arasındaki fark olan 3,7 kW'lık batarya kısmı bozulmaya uğrayıp net kapasiteye gerilemiş oluyor. İşte araç üreticileri muhtemelen biz kullanıcıları korkutmamak için o ilk eskime payını bize aslında brüt kapasiteymiş gibi lanse edip o düşüşten bizim korkmamamızı sağlamayı amaçlıyorlar muhtemelen. Bize zaten net kapasite olarak yani kullanılabilir alan olarak vaat ettikleri 46,3 kW'ı biz bir tahmini 10.000 kilometreler sonunda ve batarya eskimesinin yavaşlamaya başladığı dönemden itibaren kullanıma başlıyoruz. Burada belki tüketicinin bu hızlı batarya sağlığı kaybından minimum etkilenmesi veya dikkatlerden bunu kaçırmak için yapılan bir küçük hesap oyunu diyebiliriz bu konuya. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Mutlaka yorumlarınıza yazın. Bunu başka bir yerden duymadığınıza eminim. Evet, gelelim çekilişimize. Arkadaşlar, Ankara'da bulunan takipçilerim içerisinde yapacağım bir çekilişle hak kazanan arkadaşın aracının tüm verilerini beraberce analiz edip bir de video hazırlamayı düşünüyorum. Bu videoya süper teşekkür ile yapacağınız yorumlar içerisinden bir kullanıcıyı seçeceğim. Şimdiden kanala destek veren herkese teşekkür ediyorum. Süper teşekkür yapmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.